İkinci Dünya Savaşı bitip de yeni düzen kurulduğunda Avrupalıların tek bir amacı vardı: refahın, zenginliğin, mutluluğun hüküm sürdüğü bir kıta inşa edebilmek. Bunun için birlik olmak, zenginleşmek ve barış içinde yaşamak yeterliydi. Yarım asır süren bu rüya Rusya-Ukrayna savaşıyla sona erdi. Artık düşman kapıdaydı ve Avrupalı ülkelerin kendilerini koruyabilmeleri neredeyse imkansızdı. Olası bir 3. Dünya Savaşı değerlendirmesinde bulunduğumuz seride bu kez Baltık ülkelerini inceliyoruz. Rusya ile NATO arasında en büyük çekişmenin yaşandığı yerlerden biri olan bu alanda kopacak küçük bir kıvılcım Avrupa'ya yayılabilir. Peki bahsettiğimiz bölgedeki ülkeler askeri açıdan ne durumda? Gelin yakından bakalım. Kaliningrad, Baltık Denizi'nin güney kısmında Polonya, Litvanya ve Belarus'la çevrili küçücük bir toprak parçası. Şöyle söyleyelim, İstanbul'un pek çok ilçesinden daha küçük bir alandan bahsediyoruz. Ama önemi kendi boyunu kat kat aşan bir yer. Burası Rusya ile kara bağlantısı olmayan ama Rusya'nın toprağı kabul edilen bir bölge. Rusların 2. Dünya Savaşı'nda ele geçirdiği ve bir daha da asla bırakmadığı gözbebeği. Eğer günün birinde savaş çıkar da beklendiği üzere Belarus, Rusya'nın yanında yer alırsa işte o zaman Rusya ile Kaliningrad birleşmiş oluyor. Ve ortaya Avrupa'nın en kritik bölgelerinden birine uzanan son derece stratejik bir boynuz çıkıyor. Bu senaryo gerçekleşirse Letonya, Litvanya ve Estonya tamamen kuşatılıyor. Kuşatılma ve savaş kelimelerini kullanırken eğer Baltık ülkelerinden bahsediyorsak orada iki kez düşünmekte fayda var. Çünkü bahsettiğimiz bu ülkelerin tamamı NATO üyesi. Rusya Kaliningrad'ın öneminin elbette farkında. Belki de bu nedenle metrekare başına dünyada en çok silah düşen yerlerden biri burası. Rusların Su-24 ve Su-30 uçaklarından oluşan 4 filo büyüklüğünde bir hava gücü burada konuşlandı. Bilmeyenler için 4 filonun 60'ın üzerinde savaş uçağı demek olduğunu hatırlatalım. Kaliningrad aynı zamanda Rusya'nın Baltık filosunun da ana üssü konumunda. Filo ağırlıklı olarak fırkateyn ve korvet tipi gemilerden oluşuyor. Bunun yanı sıra Baltık filosunda kilo tipi 3 denizaltı da bulunuyor. Rusya buradaki filonun giderek eskidiğinin farkında. Bu nedenle eskilerinin yerine yeni korvetlerin envantere girmesi için adımlar atıyor. Yine de bu filo gerçekten de güçlü. Bünyesindeki savaş ve çıkarma gemisi sayısı 30'un üzerinde. Ayrıca Kaliningrad'da Deniz Piyade Tugayı ve 11. Kolordu'ya bağlı askerler de görev yapıyor. Bu iki birliğin toplam asker sayısı 16.000'e yakın. Ayrıca Kaliningrad'da İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel birliklerin bulunduğunu da pas geçmeyelim. Az önce Rusya için buranın öneminden bahsettik ama daha iyi anlatabilmek adına ilginç bir örnek daha verelim. Kaliningrad, Moskova'dan sonra S-400 hava savunma sistemlerinin konuşlandığı ikinci yer oldu. Kremlin yönetiminin buraya kısa menzilli balistik füze olan İskender füzesinden yerleştirdiğini de aktaralım. Bu füzelerin menzili açık kaynaklara göre yaklaşık 500 kilometreye kadar çıkabiliyor. Özellikle Batı medyasında yazanlara göre Rusya lideri Putin bu bölgeye nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip silahlar da gönderdi. Peki Rusya'nın bu denli güçlü olduğu bir noktada Avrupa ülkeleri ne durumda? Videonun girişinde de bahsetmiştik. Savaş artık Avrupa'nın içinde. Onlar buna hazır mı? Az sonra hepsine tek tek bakacağız. Ama öncesinde genel bir çerçeve çizelim. Bölge ülkeleri mütevazi ve kısıtlı bir silahlı kuvvetlere sahip. Özellikle kara kuvvetlerinin bel kemiğini savaşta askere çağıracakları yedek askerler oluşturuyor. Ki sizin de tahmin edeceğiniz üzere acil bir durumda binlerce askeri kısa sürede silah altına almak ve bunları en azından sahaya sürebilecek kadar eğitmek hiç kolay değil. Bu noktada Almanya, Fransa, İtalya, İspanya gibi devleri saymayacağız. Ki aslında onların da savunma kabiliyetleri ve nitelikli asker açısından ne durumda oldukları belki de başka bir video konusu olur. Çünkü düşündüğümüz kadar toz pembe değil bu durum. Ama bu videoda odak noktamız Baltık bölgesi. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Fransa'nın en önemli konu başlıklarından biri sınırlarını koruyabilmekti. Bunun için uzun sürecek, maliyetli ve zor bir yol buldular. Bütün sınır bölgelerine yeni bir savunma hattı inşa etmek. Maginot hattı olarak bilinen bu yöntemle amaç düşman unsurlarını mümkün olduğunca yavaşlatmaktı. Ülkenin kuzey ve doğu sınırları için işe başlandı. Alman sınırına inşa edilen bu hat daha sonra denize kadar uzatılmak istendi. Ancak Belçika buna izin vermedi ve proje tam anlamıyla bitirilemedi. Bir parantez açalım ve Türkiye'nin de Mareşal Fevzi Çakmak'ın önerisiyle Trakya için benzer bir yol haritası çizdiğini hatırlatalım. Çakmak hattı adı verilen bu proje bütçe yetersizliği nedeniyle tamamlanamadı. İşte Polonya'da az önce verdiğimiz örneklere benzer bir yapı inşa etmek istiyor. Doğu Kalkanı ismi verilen bu savunma hattıyla Rusya ve Belarus ile olan yaklaşık 700 kilometrelik alanı güven altına alma niyetindeler.
Projeye göre sınır boyunca tüneller, sığınaklar, mühimmat depoları ve tank endekleri inşa edilmesi amaçlanıyor. Polonya bu iş için kolları sıvadı. Çalışmalar devam ediyor. Toplam maliyetin 2,3 milyar euro olacağı konuşuluyor. Hedef 2028'e kadar Doğu Kalkanı'nı tamamlayabilmek. Baltık ülkeleri de Polonya'nın bu projesinden yola çıkarak kendi savunma hattını inşa etmeye hevesli. NATO ile inşa edilecek hattın yüksek askeri standartlara sahip olacağı konuşuluyor. Estonya'nın 333 kilometre uzunluğundaki sınıra 600'e yakın sığınak yapması bekleniyor. Bunun için harcamaları gereken para 60 milyon euro. Litvanya'nın inşa etmeyi planladığı savunma hattının bütçesi 300 milyon euro civarında. Şimdilik bu hatların mayınlanması, dikenli tellerle çevrilmesi ya da tank savar başta olmak üzere farklı mühimmatlarla donatılması fikrine sıcak bakılmıyor. Fransızlar sınır hatlarına kurdukları Maginot'u geçilmesi imkansız olarak duyuruyorlardı. Ama öyle olmadı. Almanlar Belçika ve Hollanda üzerinden hattın arka tarafına geçip bir hafta içinde Paris'e girdiler. İşte bu nedenle Polonya ya da diğer ülkelerin savunma hatlarının Rusya'ya karşı nedenle etkili olabileceği soru işareti. Ama yine de boşuna yapıldıklarını söylemekte haksızlık olur. En basitinden şöyle bir etkisi var. Eğer sınır hattında tahkim edilmiş savunma mevzileriniz varsa düşman mecburen yavaşlıyor. Ayrıca saldıran taraf buraya daha fazla güç yığmak zorunda kalıyor. Olası bir taarruzda taarruz tarafının çok sayıda askeri bu hatlarda hayatını kaybedebiliyor. Bu nedenle bir caydırıcılık var. Şimdi biraz daha özele inelim ve kuvvetler üzerinden bölgeyi inceleyelim. Hava kuvvetlerinden başlayıp önce genel bir değerlendirme yapalım. Baltık ülkeleri hava kuvvetleri muharip uçak açısından çok zayıf. Öyleyse hava sahalarını nasıl koruyorlar? Bugüne kadar bu işi hep NATO'ya pasladılar. Her yıl belirli sayıda savaş uçağı NATO tarafından Baltık göklerinin korunması amacıyla görevlendiriliyor. Literatürde hava polisliği olarak geçen bu görev için NATO dayanışması kapsamında Türk F-16'larında uçuş icra ettiğini belirtelim. Bu noktadan sonra ülke bazında ilerleyelim. İlk durağımız Estonya. Gökyüzünü uzun yıllar omuzdan atılabilen Mampets'lerle korudular. Sonra nedenle eksik olduklarını fark ettiler ve Almanya'dan alçak orta hava savunma sistemi sipariş ettiler. Hemen yanlarındaki Litvanya için de tablo farksız. Onlar da aynı yolla savunma yapmayı planlıyorlardı. Kısa, orta menzilli füzelere karşı hava savunma sistemi olan NASAMS'ı sipariş ettiler. Letonya'nın da Alman yapımı Iris-T hava savunma sistemi tedarik ettiğini belirtip donanmaya geçelim. Estonya, Litvanya ve Letonya üçlüsünün donanma açısından da benzer bir yapısı var. Ana vurucu güçleri mayın avlama ve mayın dökme gemileri. Bunların yanı sıra irili ufaklı pek çok karakol botu da görev yapıyor. Üç ülkenin aktif personel sayısı 40 bini anca geçiyor. Zorunlu askerlik ve yedek meselesi onlar için en hayati unsur. Ancak sayı ve eldeki imkanlara bakınca kendilerini savunabilme kapasitelerinin neredeyse olmadığını söylemek zor değil. Açıkçası bu ülkelerin gerçek savunucusu NATO desek yanlış olmaz. Sürekli Baltık ülkeleri diyoruz ama bir parantez açalım. Baltık Denizi'ne kıyısı olan ülkeler Almanya, Polonya, Danimarka, İsveç ve Finlandiya. Ama hepsi terminolojik olarak Baltık ülkesi kategorisinde yer almıyor. Bu detayın ardından biz Baltık ülkeleriyle devam edelim. Son yıllarda özellikle askeri harcamaları en çok artan Avrupa ülkelerinden biri olan Polonya'yı ele alalım. Yakın zaman öncesine kadar kafaları rahattı. Evet, Rusya her zaman bir tehditti ama sonuçta arada Ukrayna vardı. Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik adımları en çok Polonya'yı rahatsız etti. Haliyle onlar da sıranın bir gün kendilerine gelebileceği düşüncesiyle ciddi bir hazırlık içine girdi. Polonya Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini 48 adet F-16 oluşturuyor. Eski bir Sovyet ülkesi olmaları nedeniyle envanterde hala Rus yapımı MiG-29 ve Su-22 uçakları var. Ayrıca günümüzün en çok talep gören savaş uçaklarından biri olan F-35'lerden de 32 tane sipariş verdiler. MiG-29'larla ilgili bir detay anlatalım. Almanya envanterindeki MiG-29'ları 2000'lerin başlarında Polonya'ya hibe etti. Savaş başladıktan sonra Polonya'nın en büyük taleplerinden biri bu uçakları Ukrayna'ya vermekti. Almanlar bu fikre uzun süre ayak diredi. Çünkü Rusya'nın buna nasıl bir tepki vereceğini kestiremediler. Ardından Amerika ağırlığını koydu ve Almanya bu uçakları Ukrayna'ya hibe etti. Kiev'e peyderpey gönderilecek 18 uçak var. Polonya Hava Kuvvetleri'nin bir başka oyuncusu da Ki-T-50 hafif avcı jeti. Güney Kore'den temin edilen bu uçaklardan 12'si Polonya'ya geldi. Sipariş defterinde 36 tane daha yazıyor. Böylece Polonya 48 adet T-50 savaş uçağına sahip olacak. Envanterdeki jet eğitim ve taarruz uçağı sayısı da 15. Söz Polonya'dan açılmışken yine bu ülkenin donanmasıyla devam edelim.
Polonya, Baltık ülkelerinin aksine daha büyük bir donanmaya sahip. Bu filoya Sovyetler Birliği'nden kalma bir adet kilo sınıfı denizaltıyı da eklemek gerekiyor. Aslında yakın zaman önce 2 milyar euroyu aşan bir sözleşmeye imza attılar ve 3 yeni denizaltı sipariş ettiler. Şimdilik en güçlü aday Güney Koreli firmalar. Su üstünde de mümkün mertebe güçlü olmak istiyorlar. 2 adet Oliver Hazard Perry sınıfı fırkateyne sahipler. Bunlara ayrıca 2 korvet de eşlik ediyor. Aslında bir ara Almanlarla işbirliği yapıp 5 gemi inşa edilecekti. Ancak bütçe konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle iptal oldu. Bu proje iptal olunca İngiliz tasarımı Type 31 sınıfı fırkateynlere döndüler. Şimdilik 3 geminin siparişi verildi. İlk fırkateynin 2029'da hizmete girmesi bekleniyor. Gördüğünüz üzere Polonya adeta dört bir koldan daha iyi bir orduya sahip olmak için uğraşıyor. Kara kuvvetleri için de benzer bir durum var. Modernizasyon en önemli mesele. Ve burada karşımıza uçak ve gemilerde olduğu gibi yine Güney Kore çıkıyor. İki ülkenin arası özellikle savunma sanayinde çok iyi. Aslında Polonya'nın Avrupa'daki küçük Amerika olduğu iddiası sürekli dile getirilir. Washington'la araları çok iyidir. Ancak Amerikan silah sistemlerinin satış onayları bazen uzun oluyor. Onay gelse bu kez teslimatta sorun yaşanabiliyor. Çünkü Amerika'daki üretim hatlarının özellikle Ukrayna-Rusya savaşı başladıktan sonra ağzına kadar dolu olduğu biliniyor. İşte bu nedenle Polonya, Güney Kore ile ilgileniyor. Hem izinler daha hızlı ve kolay hallediliyor hem de sipariş yoğunluğu olmaması nedeniyle takvim gayet iyi işliyor. Helikopter kısmına da göz atalım istiyoruz. Burada temel yol haritası Amerika ile çizildi. Polonya'nın 96 adet Apache helikopter siparişi var. Bu ihaleye biz de T-129 ile girmiş ama maalesef kazanamamıştık. Adını sıkça duyduğumuz çok namlulu roket atar sistemi HIMARS da Polonya envanterine girmek için gün sayıyor. Açık kaynaklara göre 500'ün üzerinde sistem tedarik edilmesi planlanıyor. Polonya'nın hava savunma sistemi altyapısı çoğunlukla Sovyetlerden kalma. Nispeten düşük teknolojili sistemlerle şimdilik yola devam ediyorlar. Kendi ürettikleri Manpads füzeleri de var. Ayrıca İngiltere ile ortak bir çalışmaları da mevcut. Orta irtifa hava savunma sistemi için iki tarafta yoğun çaba sarf ediyor. KEM isimli sistemin 100 kilometre menzilli bir versiyonu için çalışılıyor. Polonya'nın milyarlarca dolar bedelinde siparişle Amerika'dan Patriot sisteminin son versiyonu olan PAK-3 füzelerinden almak üzere olduğunu belirtelim. Bu kadar yatırım var, peki asker sayısı yeterli mi diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Ülkenin halihazırda 216 bin aktif askeri personeli bulunuyor. Eğer seferberlik ilan edilirse bu rakam 670 bine yaklaşıyor. Polonya'da zorunlu askerlik olmadığını da ekleyelim. Polonya'da işler 3 aşağı 5 yukarı böyle. Şimdi Danimarka'ya geçelim. Danimarka Hava Kuvvetleri geçtiğimiz günlerde F-16 uçaklarının bir kısmını Ukrayna'ya devretti. Ellerinde 30'a yakın F-16 vardı. Onları F-35 ile değiştirecekler. Siparişleri var. Ancak çoğu henüz teslim edilmedi. İlk etapta 4 adet F-35 teslim aldılar ve bu ara onlarla uçuyorlar. Hava kuvvetleri zayıf olsa da donanma açısından oldukça büyükler. Tabi bunda aslan payı çok gelişmiş bir gemi inşa sanayisine sahip olmaları. Tamamı kendi üretimi 9 fırkateyn ve 11 adet açık deniz karakol gemisine sahipler. Ayrıca 6 mayın avlama ve dökme gemisi bulunuyor. Yardımcı sınıfta kabul edilen çok sayıda gemileri de var. Danimarka donanması geçmiş yıllarda pek çok defa denizaltı kiraladı ya da komşularının envanter dışına çıkardığı denizaltıları kullandı. Evet, günümüzde kendilerine ait bir denizaltıları yok. Ancak bu alanda oldukça iyi yetişmiş personel kadroları var. Danimarka 2 adet Iver Huitfeldt sınıfı hava savunma fırkateynine sahip. Bu gemiler ülke topraklarını havadan gelecek saldırılara karşı koruyor. Danimarka'nın entegre hava savunma ağı yok. Bu eksikliğin farkına varmış olmalılar ki 2 ayrı hava savunma sistemi için ihale açtılar. 2033'e kadar envantere hem orta hem de yüksek irtifa hava savunma sistemi eklemek istiyorlar. Danimarka Silahlı Kuvvetleri'nin aktif 25 bin askeri var. Acil durumda yayınlanacak seferberlikle 63 bin kişilik yedek birlikte sisteme dahil edilebiliyor. Danimarka'ya da genel bir bakış attıktan sonra bir sonraki adresimiz İsveç. NATO'ya üyeliği sürecinde Türk kamuoyunun üzerine en çok konuştuğu ülkelerden biri. Aslında onların da araları Rusya ile genelde gergindi. Buna rağmen NATO üyesi olmayı talep etmediler. Hatta o dönemlerde İsveç kamuoyunda sıkça anketler yayınlanıyordu. Genel düşünce NATO'ya üye olunmaması ve dengenin bozulmaması yönündeydi. Zaten bir savaş olsa da Rusya'ya mümkün olduğunca direneceklerdi. İşler kötü giderse dostları elbette yardıma koşardı. Bu nedenle NATO üyeliği aslında onları Rusya'ya karşı zora sokacak gereksiz bir detaydı. Ukrayna Savaşı başlayınca bunun pek iyi bir fikir olacağına inanmamış olacaklar ki soluğu NATO'nun kapısında aldılar. Ülkenin
savunma sanayine baktığımızda aslında hiç de fena görünmüyorlar. Özellikle kritik silah ve sistemleri kendi başlarına üretebiliyorlar. Hava kuvvetlerinin vurucu gücü Gripen savaş uçakları da kendi üretimleri. Bu uçakların C modelinden 74 adet, D modelinden de 24 adet envanterde duruyor. İsveç elindeki uçakları E seviyesine yükseltmek istiyor. Şimdilik 60 uçakla bu yola girdiler. Ne zaman teslim edileceği konusunda henüz netlik yok. İsveç de Ukrayna'ya uçak yollamaya gönüllü olanlardan. Ellerinde nispeten eski serilerden 24 adet Gripen var. A, B ve C serisi Gripen'ları Kiev'e göndermeyi planlıyorlar. Ülkenin hava savunmasında da kendi ürettikleri sistemler kullanılıyor. Alçak irtifada kendi hava savunma sistemleri ülkenin dört bir yanında konuşlanmış vaziyette. Orta irtifada da diğer ülkelerin almak için can attığı Iris-T sistemini kullanıyorlar. Her ne kadar Iris-T dendiğinde akla Almanya gelse de aslında %18'lik pay İsveç'e ait. Yüksek irtifada gelen tehditler içinse Amerikan yapımı Patriot'lara güveniyorlar. İsveç tıpkı savaş uçaklarında olduğu gibi gemilerini ve denizaltılarını da kendisi üretiyor. Haliyle donanmanın yerlilik oranı bir hayli yüksek. Donanmanın su üstü unsurlarının vurucu gücü Visby sınıfı korvetler. Envanterde 5 tane var. Eski Göteborg sınıfı korvetlerden ikisi aktif şekilde kullanılıyor. 8 adet mayın harbi gemileri var. Sualtı filosu ise 4 adet denizaltıdan oluşuyor. İsveç Silahlı Kuvvetleri'nde 26 bine yakın asker aktif görev yapıyor. Yedek gücü 34 bine yakın. Ülkede 2010 yılında zorunlu askerlik kaldırıldı. Ancak şimdilerde asker açığı olduğu yüksek sesle konuşuluyor. Ve kamuoyunda askerliğin yeniden zorunlu olması meselesi giderek daha çok tartışılıyor. Gelelim Norveç'e. 52 tane F-35 sipariş edip dikkatleri üzerlerine çekmişlerdi. Bunların 40'ını teslim aldılar. Envanterlerinde 74 adet de F-16 bulunuyor ki bunların 54'ü modernize edilmiş durumda. Ukrayna meselesine onlar da kayıtsız kalmadı. F-16'ların çok küçük bir kısmını ellerinde tutup gerisini Ukrayna'ya bağışlayacaklar. Donanmalarında ilk göze çarpan unsur 4 Nansen tipi fırkateyn ve 6 Skjold korvet. Mayın harbi onlar için de bir hayli önemli. Bu nedenle filolarında 5 tane mayın harbi gemisi bulunuyor. Sahil güvenlik unsurlarında da 8 açık deniz karakol gemisi var. Norveç dediğimizde Arktik'e değinmemek olmaz. Burası kutup bölgesi olarak geçiyor. Norveç'in burada münhasır ekonomik alanları var ve çok büyük miktarda hidrokarbon yatağı olduğu varsayılıyor. Haliyle Rusya da burayı görmezden gelemiyor. Moskova için kutupların bu bölgesi bir nevi arka bahçe kabul ediliyor. Hatırlanacağı üzere Soğuk Savaş yıllarında Amerika ve Sovyetler arasındaki en kısa rota bu bölgeydi. Özellikle nükleer başlıklı balistik füze taşıyan denizaltılar Kuzey Kutup Dairesi altından seyrederek hasım ülke kıyılarına yanaşmaya çalışırdı. Denizaltıların stratejik öneminin farkında olan Norveç'te bu platformdan 6 tane var. Ancak daha modern denizaltı alabilmek için Almanya ile görüşmeler sürüyor. Ülkede askerlik zorunlu. Buna rağmen çok küçük bir kara kuvvetine sahipler. Son verilere göre yaklaşık 9.000 askerleri var. Son durağımız Rusya ile en uzun sınıra sahip ülkelerden biri. Ki Türk kamuoyu yine NATO üyeliği kapsamında buraya ilişkin haberleri de sıkça yapıyordu. Evet, Finlandiya'dan bahsediyoruz. Aslına bakarsanız Finlandiya Rusya ile 2. Dünya Savaşı sırasında karşı karşıya geldi ve neredeyse onları mağlup ediyordu. Kış Savaşı adı verilen bu kapışma barış anlaşmasıyla son buldu. Birleşmiş Milletler Sovyetleri saldırgan tutumu nedeniyle cemiyetten attı. Yine de o dönemde Rusya tarafından işgal edilen topraklarını kurtaramadı Finlandiya. Hatta sonrasında Moskova'ya şirin gözükmek için midir bilinmez envanterine Sovyet silahları bile aldı. Soğuk Savaş bitip Amerika küresel egomanyasını iyiden iyiye güçlendirmeye başladığında burada da işler değişti. İlk iş hava kuvvetlerini yenilemekti ve adres Sovyetler değil Amerika oldu. F-18 uçaklarından 65 tane alarak büyük bir adım attılar. Bu uçaklardan 61'i hala faal ama filo artık eskidi. Şimdi liste başında F-35 var. Finlandiya bu uçaktan 64 tane sipariş etti. Önümüzdeki yıllarda uçakları teslim alacak. Ayrıca hangarlarda jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak bilinen Hawk'lardan da 30 adet bulunuyor. Hava sahasını korumak için farklı seçenekleri var. Stinger, Asrat ve Krotel NG ve NASAMS bu role uygun görülen araçlar. Ancak ülkede uzun menzilli hava savunma sistemi eksikliği net şekilde hissediliyor. Bunun için İsrail'de karar kılındı ve Davud'un sapanı olarak bilinen sistem sipariş edildi. Buradan da geçelim Fin donanmasına. Vurucu güçleri Hamina ve Rauma sınıfı hücum botlar. Ellerinde 8 tane var. Ayrıca 18 adet mayın harbi gemisi de filonun bel kemiğini oluşturuyor.
Gemi üretilme kabiliyeti olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bu nedenle envanterdeki neredeyse tüm platformlar Fin yapımı. Yeni gemileri de kendi tersanelerinde inşa ediyorlar. Donanma bazı noktalarda iyi görünse de kimi parçalarda eksikler var. Mesela Finlandiya'nın denizaltısı yok. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yapılan Paris Barış Anlaşması'nda Finlandiya'nın denizaltı sahibi olmasını Sovyetler Birliği tarafından yasaklanıyor. Bu anlaşma Sovyetler Birliği çöktükten sonra geçerliliğini yitirmiş olsa da ülkede yeni bir denizaltı filosu için adım atılmıyor. Yine de son dönemlerde medyada bu durum biraz daha fazla ele alınıyor ve denizaltı tedariki için harekete geçilmesi isteniyor. Finlandiya Kara Kuvvetleri'nin emrinde 18 binin biraz üzerinde sayıda asker var. Zorunlu askerlik uygulaması burada da mevcut. Bir de düzenli olarak eğitimden geçen yedek birlikler var. Onların da sayısı 18 binin üzerinde. Bunların yanı sıra tamamı profesyonel olan 3800 kişilik sınır muhafız gücü var. Barış zamanı sınır güvenliğinden sorumlu bu özel birlik, savaş zamanı doğrudan silahlı kuvvetlerin bir parçası oluyor. Finlandiya ve askerlik konuşup da bir detayı paylaşmamak olmaz. Bilirsiniz, hemen her ülkede aralıklarla bugün savaş çıksa ne yaparsınız sorusuyla anket yapılır. Avrupa'da genelde verilen cevap başka ülkeye kaçmak ya da savaştan uzak durmaktır. Finlandiya'da bu anketlerde elime tüfeğimi alıp savaşırım diyenlerin oranı %83. Kıta Avrupası için çok ciddi bir rakam. Ülkede atıcılık ve tüfek sahibi olma konusunda devletin çok ciddi destekleri var. Haliyle bir savaş durumunda sivillerin de bazı konularda çok ciddi katkılar sağlayabileceği konuşuluyor. Gördüğünüz üzere Baltık ülkelerinde durum bu. Aslında Rusya-Ukrayna savaşı çıkmasa yine bütçelerinin büyük çoğunluğunu toplumsal refaha aktaracak ve suya sabuna dokunmadan güzel bir hayat süreceklerdi. Ancak savaş kapıyı çaldığı zaman içeride kimse huzurla kalamaz. Kalamadı da. İşte anlattığımız gibi şimdi tüm bu ülkeler bir şekilde kendilerini en iyi şekilde savunabilmenin derdinde. Kesenin ağzını açtılar. Milyarlarca euro harcamaya hazırlar. Olası bir 3. Dünya Savaşı'nın çıkabileceği yerlere dair serimizin ilkinde herkesin malumu olan Orta Doğu'yu anlatmıştık. Bu bölümde Baltık bölgesini ele aldık. Rusya daha ileri gider mi? Savaş kıtaya yayılır mı? NATO tüm üyeleri koruyabilme sözünü tutabilir mi? Bunlara şimdiden cevap vermek gerçekten zor. Tek bildiğimiz artık Avrupa'da güvenlik meselesinin aslanın ağzında olduğu. Gelecek dönem hem bölgeyi yakından incelemeye devam edecek hem de muhtemel savaş bölgelerini sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Sizin düşüncenizi de çok merak ediyoruz. Sizce Avrupa kendini koruyabilecek güçte mi yoksa Amerika ya da NATO şemsiye olmadan Rusya için hepsi birer kolay lokma mı? Cevabınızı yorum olarak yazmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İkinci Dünya Savaşı bitip de yeni düzen kurulduğunda Avrupalıların tek bir amacı vardı. Refahın, zenginliğin, mutluluğun hüküm sürdüğü bir kıta inşa edebilmek. Bunun için birlik olmak, zenginleşmek ve barış içinde yaşamak yeterliydi. Yarım asır süren bu rüya Rusya-Ukrayna savaşıyla sona erdi.